Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetleyin arkadaşlar. Bakalım fincanımız neler söyleyecek bize. Hep beraber dinleyelim. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Nasıl ulaşabiliriz sorusunu soruyorsunuz. Aşağıdaki linkten ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar bana. Tıkladığınızda konuşma penceresi açılıyor olacak. Ben fincanımı kapatırken kolektif adına niyetleniyorum. İzleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin diyerek kapatıyorum arkadaşlar. Sizler de gönlünüzden niyetlenin. Neyse yüreğinizdeki cevap aradığınız şey neyse bize doğru rehberlik etsin deyin arkadaşlar. Uyanları kendinize uymayanları evrene gönderin. Neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum. Şimdi gördüklerime rehberlik etmeye çalışacağım. Tabii ki de yüreğimizde, hepimizin yüreğinde farklı yaralar var. Ben hep söylüyorum arkadaşlar, hangimizin yüreği daha çok yanıyordur bunu bilemeyiz. Siz gönlünüzdeki, yüreğinizdeki soruyu sorun ve bakalım rehberliğimiz nasıl olacak bugün. Sizleri de göstererek fincanımı yorumluyor olacağım zaten. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle şöyle bir fincanımızın tam ortası diyor ki yüreğim kabardı. Yani böyle çok klasiktir ya, hani yüreğin kabarmış, gerçekten öyle. Hoş, şöyle at nalı gibi de duran bir kabarıklık var. Yani aslında şans da yüzünüze gülecek. Ama artık hani şu şeytanın bacağını ne zaman kıracağım dediğiniz bir mevzuda artık yeter dediğinizi görüyorum enerji olarak. Arkadaşlar kul kuruyor, kader de gülüyor. Bizler tabii ki de herkesin mücadelesi var. Ben sadece size doğru rehberlik etsin diyorum. Şimdi kolektif olduğu için tabii ki de anne baba olarak örnek veririm ama siz kendiniz bilin ki hayatınızda kimse o olabilir elbette. Şimdi açar açmaz şuradaki kara kaş kara göz bir insan böyle küs bakıyor yani. Küsmüş bakıyor, onu gördüm de. Şöyle bakalım son yaşadıklarınızla alakalı kişinin son yaşadıkları bir fala yansır. Kalbiniz oldukça dalgın, oldukça kırgın hatta. Mücadele var burada. Aslında kuyruk kısmına baktığım zaman bir yük var. Yükün kuyruğu çıkmış. Şu kuyruk kısmı tamamen sizin vesveseleriniz. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Yani kendinize bir dert ettiğiniz noktayla alakalı kuyruğunuz çıkmış. Kuyruk kısmı tamamen size boş yük. Bir para durumu var. Ortada duruyor. Şöyle. Para ortada duruyor arkadaşlar. Karşınızdaki insan aslında çok daha fazla vesveseli çıkmış. Siz yine de umudu kaybetmemeye çalışıyorsunuz da karşı tarafa bir şeyler anlatmak deveye hendek anlatmaktan, atlatmaktan zordur derler ya. Biraz öyle bir mücadeleniz olmuş. Öte yandan bakıyorum. Siz sanki böyle ailenin konuşmanı gibisiniz. Her yere yetmeye çalışıyorsunuz. Buradaki insana bir şeyler anlatırken buradaki insan sizin tam olarak kafanıza uçmuş gelmiş. Yani yeni bir sorun gündeme gelmiş. Hiç beklemediğiniz bir yerden bir sorunla karşılaşmışsınız. Bu da ekstra sizi yoruyor. Yormuş da keza. Şimdi şurada gördüğüm şekil şöyle bir şey arkadaşlar. Evet, mücadeleniz var dediğim gibi. Parasal bir mücadele. Biraz evham da yaptığınızı net görüyorum. Anlaşılan o ki iki ayrı koldan sınanmışsınız son zamanlarda. Bıyıkları var bu insanın, beyaz tenli ama kaşları kara gibi böyle. Yani aslında nur yüzlü bir insanın küsüp kızdığını düşünün. Öyle bir yüz görüyorum. Bir şey anlatıyorsunuz karşı tarafa. Arkadaşlar buradaki karşı tarafınızda gördüğüm vesvese çıkmış kuyruğu var dediğim, anladığım kadarıyla karşınızdaki insanın aslında bilinmezlikleriyle mücadeleniz. Keza burada da artık kendi yoluma bakacağım demiştiniz. Demişsiniz ama karşı taraf sizin için büyük engel. Yani siz istiyorsunuz ki o da sizin gibi geleceğe baksın ve yönünü daha iyi görsün. Ama karşı taraf ağırlığının altında kalıyor. Yani ve sizin bu kadar rahat olmanız, aslında rahat değilsiniz. Bakın, yanlış anlaşıldığınızı görüyorum burada. Aslında rahat değilsiniz. Siz daha çok gelecek odaklısınız ama karşı taraf çok geçmiş odaklı. O geçmişteki sorunlarını atsın istiyorsunuz fakat bu sefer o da size diyor ki sen beni anlamıyorsun. Oysa ki sizin yönünüz gelecek. Yani geçmiş geçmiştir. Ben artık geleceğe bakmak istiyorum diyorsunuz. Küsen kişinin yüzü biraz tam ortanızda kalmış o yüzden. Anlaşılan karşı taraf sizi, ya birbirinizi anlamadığınızı düşündüğünüz bir durum var burada. Şimdi anlaşılma. Siz zaten diyorsunuz ki anlamıyor muyum? Tamam, peki. Beni de mi anlamıyorsun? Peki, bırak beni, ben geleceğe bakacağım. Geleceğe bakacaksınız ama nereden başlayacağınızı bilemiyor gibi çıkmışsınız. Bir boşluk sürecinden sonra bildiğiniz balık görüyorum burada kocaman. Bir insan geliyor size.
yardım etmek için geliyor gibi. Yardım etmek için geliyor demeyeceğim. Bir insan var zaten, karşılıklısınız ve o size inanılmaz, tahmin ettiğinizden daha fazla faydası dokunacak. Bir balina gibi çıkmış, bir balık gibi çıkmış. Bu balık arkadaşlar kısmetli olduğu anlamına gelir ya da size cevaplar vereceği anlamına gelir. Bugününüze baktığınızda dediğim gibi siz gelecek odaklıyken karşı tarafın sizi anlamadığını ya da o siz diyor ki sen beni anlamıyorsun diye sizi suçluyor. Ama ve lakin resmen bir kişinin sizin umduğunuzdan daha büyük bir faydası var burada. Aslında çok boşlukta yaşıyorsunuz bakın. Yardım geleceğini ya da yardım edeceğini biliyorsunuz ama ne yapacağınızı bilmiyor gibi çıkmışsınız. Bir bilinmezlik var önünüzde, fakat bu bilinmezlik şey gibi. Ben artık kendimin ne olduğunu biliyorum. Kendimi keşfettim, çözdüm. Ama neresinden başlayacağımı bilmiyorum der gibi çıkmışsınız. Aslında havada kalan kısmı daha çok o. Etrafınızda sizi seven insanlar da var. Özellikle gelecek olan yardım sonrasında bir kişinin bir kişiye böyle ince bir bağ oluşturduğunu görüyorum. Bir şey uzatıyor sanki. Yani artık siz geçmişinizde o geçmişle ilgili olan insana bir bağ uzatıyorsunuz. Bakın ip ince, yani aranızdaki incelmiş bir ip mi bağ mı diyebilmeliyim ama bana kalsa siz o insana son bir şans vermek ya da son bir fırsat sağlamak, son bir ne diyelim ona, gaz vermek ya. Yani siz çok umutlusunuz, bakın umudunuz yerinde. Ama karşı taraf sizin enerjinizi ciddi anlamda emiyor. Ve ona dair bir görünmez bir ip var aranızda. Yani isteseniz de kopamayacak bir bağ var aranızda. Ve bu bağ için arkadaşlar ben size şu kadar söyleyeyim. Son 15 günlük bir çabanız kalmış. Bu 15 günlük çaba sonrasında siz kararınızı alıp ileriye, karşınızdaki insan yani arkanızdan gelecek aslında. Yani siz o şansı vermelisiniz. Belki de fincanın mesajı şudur: sen o insana o bağ için son bir fırsatı ver. Çünkü o seni dinleyecek ve gelecek. Yani belki de son bir şans istiyordur karşı taraf. Bir kere yine şurada bir fanusun içinde gibi sıkışıp kalmışsınız. Yani siz de şurada ara ara tutarsız davranıyorsunuz. Nedir bu ara ara tutarsız dediğim nokta? Bazen çok umutlu, bazen çok umutsuz oluyorsunuz. Bunu yapmayın derim. Önünüz aydınlıkta, aldığınız kararları uygulayın. Uyguladığınız takdirde arkanızdaki insan da gelecek. Hep bir S harfine benzettim ama acaba mı derken burada bir kez daha S görüyorum. Sırtlanmışsınız arkadaşlar. Maalesef hayat size kolaylıkla vermemiş. Yani maalesef hayat size bazı şeyleri al bu da senin olsun dememişti. Siz hep çabalamışsınız. Yine burada sizin bir çabanız var. Siz ilerledikçe arkanızdan geçmişe de baksa gelen birisini görüyorum. Yani buradaki falın enerjisi şu: sen güçlü durmalısın. Karşı taraf seni er ya da geç anlıyor. Senin mücadelenden sonra hani evladını sen çekiyorsun, eşini sen çekiyorsun, anne babanı sen sırtlamışsın. Bir şekilde diğer evlatlardan ziyade senin anne babanı taşıman var. Haricinde evini sen geçindiriyorsun, çocuğuna sen var. Yani burada top sizde maalesef. Yine hayat belki hani böyle kanırta vermiş bir şeyleri ama şunu söyleyebilirim: aldığınız bu son, artık yeter, bu bilinmezlikler bitsin dediğiniz noktada özellikle bunu Mart itibariyle görüyorum arkadaşlar. Önünüz çok daha açık, önünüz çok daha ferah diyebilirim. Çok da güzel balıklarınız var. Bakın aslında bir şey sizin için olmuyorsa zorlamayın. Aldığım enerjiyi net söylüyorum. Hayat sizi zorlayarak vermiş, tamam. Ama ve lakin son demleri bunlar, son. Yani Mart itibariyle sizin yolunuzun açık olduğunu söyleyebilirim. Sırtınızdalar mı? Evet. Ama çok güzel de balıklar var önünüzde. İki kişi hatta size hayran bakıyor. Nasıl hallettin bu meseleyi diye. Aldığınız kararlılıktan geri dönmeyin. Yolunuz çok açık. Bu bilinmezlikler bitecek. Mart itibariyle artık insanların size saygınlığınızı artmış. Size böyle ay maşallah dediklerini görüyorum. Önünüzü bu anlamda açacaksınız arkadaşlar. Yani şuradaki bilinmezlik, son verdiğiniz şans, ince bir bağ. Evet, siz bile belki de diyorsunuz ki ben bu şansı vereceğim ama dur bakalım dinleyecek mi beni? Dinleyecek. Mart'ı biraz boşlukta ama Mart itibariyle, Mart sonu hele ki, Nisan'a doğru diyelim ona biz. Mart'ı bitirdikten sonra önünüz sizin istediğiniz noktada net açılıyor. Yüreğinizdeki bu kabarmışlık da bilinmezlik ve çabalarınızın sonucunda hala bugün bir arpa boyu yol ilerleyemedik demeniz. Hayır, ilerleyeceksiniz. Yüzmüş sonuna gelmişsiniz diyor. Güzel söyledim. Gerçekten ne varsa gerçekleşsin sizin adınıza. Bir yüzüp kuyruğuna gelmişlik var arkadaşlar. Pes etmeyin diyorum gördüklerim üstüne. Evet, çok çabalamışsınız. Evet, kolay bir hayat elde etmemişsiniz belki. Ama son
O şansı verin. O incecik bir bağ, göreceksiniz ki sizin arkanızdan gelen eş olur, kardeş olur, evlat olur, bilemem. Ama arkanızdan tın tın gelecek o insanlar, göreceksiniz siz de. Şimdi tabağa geldiğimde özellikle Nisan sonlarınıza bakıyorum arkadaşlar. Akabilen aksın. En az siz olsaydınız da bu kadar sallayabilecektiniz dediğim kadar etkilemeyecek şekilde şöyle bir sallıyorum. Düşecekleri düşürüyorum ve sonra başlıyorum arkadaşlar yorumuma. Yükünüze bakın. Gerçekten yani yükünüz çok fazla. Dağ gibi, artık diyorsunuz ki yeter. Haklısınız da, ama sonrası gerçekten falda da aynı şey. Yani tabakta da aynı yerde görüyorum. 3 kısmet, 3 arkadaş A harfinde biriyle kariyer hayatınızı temiz veriyor. Siz gidiyor birisini arkanızdan çekiliyorsunuz. Bakın, tekrar ediyorum, anne ise de, kardeşse de, evlatsa da, kimse de. Siz gidiyorsunuz, arkanızdan geliyor. Siz gidiyorsunuz, takılmış peşinizden geliyor. Gelecek de. Size göre bu bir dağ, size göre bu bir engel, bu bir borç yükü, bu bir ödemesi gelen tarih, bu bir nasıl yapacağız dediğiniz o kapalı gördüğünüz şey. Hayır, çok açılacak, bakın. Açılacak ve insanlar sizi konuşacaklar diyorum. Aşkla alakalı şurada bir kere zaten iki kişi kuğu gibi konuşuyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Bu iki kişinin arkasında bir büyük var. Bu iki, yani birisinin arkasında bir büyük, birisinin arkasında küçülmüş birisi var. Ya engeller aşılacak ya da onaylar alınacak ya da evliyseniz dahi herkes kendi hayatında ailesiyle alakalı sıkıntılarını düşünecek. Ancak ne olacak biliyor musunuz? Sizdeki o aydınlanma, net söylüyorum, bir son şans verdikten sonra arkanızdan geldiğinizi gördüğünüzde bu sefer ne sizin kendi anneniz ne de karşı tarafın annesi ya da kimse kim. Aracılarsa aracılar, engellerse engeller kalkacak. Sonrasında dizilmiş insanlar görüyorum. Zaten çok da ne güzel bir kısmetiniz var. Hoş, bakın şimdi. Ben bunu şimdi buradan baktığım zaman bir kısmet olarak görüyorum ama sizin hayal kurduğunuz bir kısmet. Şöyle uzaklaştırıp da uzaktan bakarsam da kara kara gözlü bir insanın sanki karşı tarafında size ukdesi kaldığını, izlediğini. Ay, evleniyormuş, bak evlenmiş ama boşanmış, bir şekilde sanki eşinizse de, eski eşinizse de sanki takip ediliyorsunuz gibi görünüyor burada. Yani hayatınızın hangi aşamasındasınız bilmiyorum. Yaşınızı yazarak bana hani belirtiyorsunuz. Güzel yürekli destekleyenlerim diyorum. İyi ki varsınız. Burada gerçekten birileri sizi ukde kalmış içine gibi bakıyor. Ha, eğer şuradan bakarsam, yaklaştırdığımda iki konuyla ilgili güzel bir gelişme var diyebilirim ama şöyle uzaklaştırıp baktığımda bakar mısınız? Zaten iki göz var orada, böyle bir yüz sületi gibi çıkmış. Siz de bu şekilde görüyorsunuzdur muhtemelen. O insan sizi izler ama ne olur, dağın tepesindesiniz. Ne olur, insanlar sizi konuşur. Ne olur, bu insanlar sıra sıra gelirler ve siz burada zirvedesinizdir. Bu ikili sizin uğraşınız, sizin verdiğiniz son şans, yaşadığınız o çektiğiniz çile diyelim ona, neyse bunun adı. Net söylüyorum arkadaşlar. Yani siz o son dediğiniz şansı verin. Göreceksiniz, hayat size çok daha önünüzü açacak. Özellikle yaz itibariyle, Mayıs itibariyle diyeceğim, yaz bile değil. Mayıs itibariyle çok fazla konuşulacak bir hayatınız olacak. Şu ortadaki güneş, dağ gibi gördüğünüz sıkıntıyı aşıp aşamayacağınızın kaygısı. Hayır, o güneş de doğacak, bu dağ da aşılacak. Zirvedesiniz, insanlar da şaşkınlıkla bakıp konuşuyor. Sonrası zaten konuşması var buralarda. Bak bak, maşallah, hayırlısı olsun, bak atlatmış, gördün mü, çözmüş, meseleyi halletmiş. Yani birileri aslında sizin gücünüze gıpta ediyor. Yani bunu görmek için zamana ihtiyacınız var. Geçmişteki yaşamış olduklarınız yüreğinize yaradır elbette ki. Ama gelecekteki şu son şansı verin derim size. Hakkınızda hayırlısı neyse o olsun isterim tabii ki de. Ben görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum her sabah ve her akşam arkadaşlar. Falımın bitiminden sonra sohbetime dahil olan arkadaşlarım, iyi ki varsınız. Enerjinizi çok seviyorum. Sizin yorumlarınız ve beni desteklemeleriniz beni ayakta tutuyor. Süreç zaten bizleri inanılmaz zorladı, yıprattı da hakikaten. Dilerim son aylardır. Şu yaz gelsin artık ve biz çok mutlu insanlar olalım. Güneşli günler görelim istiyorum hep birlikte tabii ki de. İnsan çünkü sevdikleriyle güneşliyse hayat keyfini çıkartabiliyor. Sevdiklerinden zararlar almıyor mu? Elbette ki alıyor. İşte bunlar bizim bulutlu günlerimiz. Ama her gecenin bir sabahı oluyor elbette ki. O yüzden sizler de sağlığınıza şükredin diyorum. En büyük zenginliğimiz aslında sağlığımız arkadaşlar. Tabii ki de şunu söylemek istiyorum sizlere. İnsan sağlığıyla sınandığı zaman varlığın da, borcunun da, aşkının da hiçbir kıymeti yok. Ne aşk acına ne de paranın varlığı sana bir kıymet vermiyor sağlığın olmadıktan sonra. Su yatağından gidiyor, kul kuruyor, kader gülüyor.
O yüzden siz sağlığınıza şükredin ve yarınlarınızdan umudunuzu bırakmayın. Pes etmeyin, dik durun. Yani inmişsinizdir merdivenlerden, elbet çıkacaksınızdır. Kapanmıştır kapılarınız, elbet açılacaktır. Bugünkü sınandığınız nokta, bilin ki zaman zaman herkes tarafından sınanılmış ve bu sınavlar geçilmiş. Bu da sizin sınavınız ve geçeceksiniz. Yeter ki umudunuzu kaybetmeyin. Dün neydik? Nelerle uğraşıyorduk? Bugün nelerin mücadelesindeyiz? Yarın neler bekliyor? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar, umudunuzu yitirmeyin. En yakınlarınızdan aldığınız beddua etmeyin en yakınlarınıza. Aldığınız darbelerdeki o kişilerin enerjilerini üstünüze çekmeyin. Sevdiğinizden çıkıyor. Yapmayın diye sadece öneride bulunuyorum. Ben bunu yapıyorum. Sizde de şifa olsun. Belki sizde de işe yarayacaktır. Nedir? Döner dolaşır bedduanın negatif enerjisi senin haneni sevdiğine dönüyor diyorlar. O yüzden naçizane tavsiyemdir. Herkes kalbinin güzelliğini, ekmeğini yesin. Siz kalbinizi fesatlıktan uzak tutun. Yaptığınız iyilikleri atın denize. Elbet bir gün sizi bulacak onlar. Dönüyor dolaşıyor buluyor. Ve o kişi de er geç yaşıyor. Kimse yaşattığı duygu neyse onu yaşamadan bu dünyadan göçmeyecek. İnsanoğlu bunu bilse de keşke daha insanlı, vicdanlı davransa diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerjinize sağlık sizin de. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.